Geçen sene 6 ayımı bana bir psikoloji deneyi olduğu söylenen bir şey için harcadım. Yerel gazetede iyi para kazanmak isteyen, yaratıcı insanları arayan bir iş ilanına rastladım. O hafta bana uygun tek iş ilanı o olduğu için onları aradım ve bir görüşme ayarladık. Bana tek yapmam gerekenin bir odada beklemek olduğunu söylediler. Beyin dalgalarımı ölçmek için kafama yapıştırılmış sensörlerle yalnız başıma orada olduğum zamanda kendi ikizimi hayal ederek geçirecektim. Buna tolpa diyorlardı. Yeteri kadar kolay görünüyordu. Bana ne kadar kazandıracağını söyledikleri an teklifi kabul etmiştim. Sonraki gün işe başladım. Beni basit bir odaya yerleştirip bir de yatak verdiler. Ardından kafama sensörler yerleştirdiler ve onları arkamdaki küçük siyah bir kutuya bağladılar. Bana ikizimi hayal etme sürecinden tekrar bahsettiler. Sıkılırsam ve yorulursam etrafta gezinmek yerine ikizimin odada gezilmesini hayal etmemi ve onunla iletişim kurmaya çalışmamı söylediler. Amaçları mesai boyunca ikizimi hep birlikte tutmaktı. İlk birkaç gün bununla ilgili sorunlar yaşadım. Gün içerisinde kurduğum hayallere kıyasla zorlama gibiydi. İkizimi birkaç dakikalığına hayal etmeye çalışıyordum. Ama dikkatim sürekli dağılıyordu. Yine de 4. güne kadar onu günde 6 saat hayal edebilecek noktaya gelmiştim. Bana iyi gittiğimi söylediler. İkinci hafta bana içinde duvara monte edilmiş hoparlörler olan yeni bir oda verdiler. Tolpamı yani ikizimi etrafta dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen görüp göremeyeceğimi merak ediyorlardı. Hoparlörden gelen müzik dikkat dağıtıcı ve rahatsız ediciydi. Süreci biraz zorlaştırdı. Ama her şeye rağmen üstesinden geldim. Sonraki hafta çok daha rahatsız edici müzikler çaldılar. Çığlıklar, geriye saran müzikler, uygunsuz şeyler. Buna gülüp geçmiştim. Çoktan bu işin ustası olmuştum. Artık dikkat dağıtıcı unsurlar beni etkilemiyordu. Bir ay kadar sonra sıkılmaya başladım. İşleri canlandırmak için ikizimle iletişim kurmaya başladım. Sohbet ettik. Taş kağıt makas oynadık. Ona hokkabazlık, breakdance ve bana komik gelen herhangi şeyler yaptırıyordum. Araştırmacılara yaptıklarımın araştırmayı kötü yönde etkileyip etkileyemeyeceğimi sordum. Aksine beni cesaretlendirdiler. Böylece oyunlar oynadık, sohbet ettik. Fakat bu bir süre için zevkliydi. Sonra tuhaf bir şey olmaya başladı. Bir gün ilk randevumu anlatıyordum Tolpam'a. Sevgilimin sarı bir bluz giydiğini anlattım. Ama o bluzun yeşil olduğunu söyleyerek beni düzeltti. Bir an düşündüm. Haklıydı. Bu durum beni biraz ürkütmüştü. O günkü mesaiden sonra araştırmacılara bundan bahsettim. Bilinçaltına erişmek için düşünce formunu kullanıyorsun diye açıkladılar. Bir şekilde yanlış hatırladığını biliyordun ve bilinçaltın bunu düzeltti diye açıklandı. İşler çok havalı bir hal almıştı bir anda. Kendi bilinçaltımla konuşuyordum. Birkaç denemeden sonra Tolpam'la iletişime geçip her türlü hatırama erişebileceğimi fark ettim. Yıllar önce okuduğum bir kitabın her sayfasını bir anda söylemesini sağlıyordum. Ortaokulda bir anlığına düşünüp hemen unuttuğum şeylere ulaşabiliyordum. İnanılmazdı. Artık araştırma merkezinin dışında da ikizimi çağırmaya başlamıştım. Dışarıda onu çok düşünmüyordum. Ama onu görmeye o kadar alışmıştım ki o olmadığında bir şeyler eksikmiş gibi geliyordu. Ne zaman sıkılsam artık ikizimi görselleştiriyordum. Bir süre sonra sürekli onu çağırmaya başladım. Sürekli yanımda hayali bir arkadaşımın olması hoşuma gidiyordu. Onu arkadaşlarımla gezerken, annemi veya babamı ziyaret ederken hayal ediyordum. Hatta bir keresinde bir kızla buluştuğumda bile yan yanaydık. Artık onunla iletişime geçmem için konuşmama da gerek yoktu. Böylece konuştuklarımızı hiç kimse duyamayacaktı. Biliyorum, garipti. Ama gerçekten de eğlenceliydi. O sadece bildiğim ve unuttuğum her şeyin ayaklı deposu değil, aynı zamanda beni benden daha iyi tanıyan bir arkadaşımdı. O beden dilinin en ufak ayrıntılarını bile harika bir şekilde yakalıyordu. Mesela onu yanımda götürdüğüm bir buluşma kötü geçiyordu. Ama o kızın esprilerime olması gerektiğinden daha büyük tepkiler verdiğine dikkat çekti.
Haklıydı. Uğraşsam bile göremeyeceğim bütün detayları yakalıyordu. Randevuya gelecek olursak, o günün fazlasıyla güzel geçtiğini söyleyebilirim. Artık araştırma merkezindeki 4. ayımdı ve artık her zaman yanımdaydı. Araştırmacılar bir gün benden artık ikizimi görselleştirmeyi bırakmamı istediler. Bunu reddettim ve memnun göründüler. İkizime bunu niye istediklerini sordum. O sadece omuz silkmekle yetindi. Ben de üstüne düşmedim. Artık evden eskisi kadar da çıkmıyordum. İnsanlarla iletişim kurma konusunda sıkıntılar yaşıyordum. Olabileceğim en iyi benle birlikteyken öbür insanlar bana kararsız gelmeye başlamıştı. Sosyalleşmek benim için tuhaf bir hal almıştı. Hiç kimse neyi neden yaptığını bilmiyordu. Bazı şeyler onları neden kızdırıyordu da bazıları güldürüyordu. Onları neyin nasıl etkilediğini bilmiyorlardı. Ama ben biliyordum. En azından danışabileceğim birisi vardı. Geçen gün öğle vakti bir arkadaşım geldi. Kapıyı açana kadar yumrukladı. Küfrede küfrede bir anda içeri girdi. Haftalardır seni arıyorum, nerelerdeydin diye bağırdı. Senin derdin ne? Ondan özür dileyip gece barda takılmayı teklif edecekken Tolpa bir anda öfkelendi ve vur ona dedi. Ne yaptığımın farkına varmadan bir an önce ona vurdum. Burnunun kırılmasını duydum. O da kalkıp bana vurmaya çalıştı. Apartmanda ve apartman boşluğunda güreştik. Hiç olmadığım kadar öfkeli hissediyordum kendimi. Onu yere devirip var gücümle 2 tekme savurdum. Tökezleye tökezleye kaçışını izledim. Birkaç dakika sonra polis geldi. Beni kışkırttığını söyledim ve tanıklık etmek için etrafta kimse olmadığından beni uyarı ile serbest bıraktılar. Tolpa'da tüm bu zaman boyunca sırıtıyordu. Tüm gece boyunca Tolpa ile zaferimizi kutladık. Sonraki sabah aynada morarmış gözümü ve kesik dudağımı görünce beni kızdıranın tam olarak ne olduğunu anladım. Öfkelenen ikizimdi. Ben değildim. Biraz suçlu ve utanmış hissediyordum. Ama beni yakın bir arkadaşımla kötü bir kavgaya sürüklemiş olan oydu. O anda yanımdaydı tabii ki ve düşüncelerimi biliyordu. Ona artık ihtiyacın yok. Hiç kimseye artık ihtiyacın yok demişti. Tüylerim diken diken olmuştu. Tüm bunları beni işe alan araştırmacılara açıkladım. Ama gülüp geçtiler. Hayalinde oluşturduğum bir şeyi kendi kendine korkutmuşsun dediler. İkizim onun yanında durmuş, onaylarcasına kafasını sallayarak gülüyordu. Onların laflarına inanmak istedim. Ama birkaç gün sonra Tolpan hakkında gitgide endişemin arttığını fark ettim. Sanki değişiyordu. Daha uzun ve daha tehditkar görünüyordu. Gözleri fesatlıkla parlıyordu. Sürekli sırtışında bir kötülük görüyordum. Hiçbir iş akıl sağlığından daha değerli değildir. Kararımı verdim. Eğer kontrolden çıktıysa onu kapatacaktım. Ona o kadar alışmıştım ki onu görselleştirmek artık otomatik bir süreçti. Bu nedenle lanet aklımın onu görselleştirmemesi için çalıştım. Birkaç günümü aldı ama sonunda işe yaradı. Bir seferde ondan 1-2 saat kurtulabiliyordum. Ama her geri geldiğinde daha beter görünüyordu. Derisi kül rengine dönmüştü. Dişlerindeki noktalar artmıştı. Tıslıyordu ve anlaşılmaz bir şekilde konuşuyordu. Küfürler, tehditler ediyordu. Aylardır dinlediğim o korkunç müzik nereye gidersek her yerde ona eşlik ediyordu. Kafamın boşaldığı her an onu görür olmuştum. Hala o araştırma merkezini ziyaret ediyordum. Paraya ihtiyacım vardı. Ve Tolpa'mı hayal edip etmediğimin farkında olmadıklarını düşünüyordum. Yanılmıştım. Bir gün vardiyamdan sonra 2 tane kocaman adam beni tuttu ve beyaz gömlekli bir adam bana bir iğne yaptı. Odada sersem gibi uyanmıştım. Yatağıma bağlanmıştım. İkizim tepemde dikilirken o müzik çalıyordu. Artık insana dahi benzemiyordu. Özellikleri değişmişti. Gözleri içine çökmüş ve bir ölününki kadar boştu. Benden çok daha uzundu ve kamburu çıkmıştı. Elleri dönmüştü. Tırnakları pençe gibiydi. O kısaca canavar gibiydi.
Onu uzaklaştırmaya çalıştım ama konsantre olamıyordum. Kıkırdadı ve bana yaptıkları iğneyi gösterdi. Yapabileceğim en iyi şekilde kısıtlamalara karşı debeleniyordum. Ama zar zor hareket edebildiğimden elimden hiçbir şey gelmiyordu. Seni bununla dolduruyorlar sanırım. Kafan nasıl? Düşünebiliyor musun? Konuştukça yaklaştı. Nefesi bozulmuş et gibi kokuyordu. Odaklanmaya çalıştım ama kaçamadım. Sonraki birkaç hafta hep beraberdik. Sıklıkla önlüklü biri gelip bana zorla bir şeyler yedirdi. Beni sürekli sanrılar içerisinde bırakıyordu. İkizim hala oradaydı ve sürekli işi alaya vuruyordu. Sanrılarımla etkileşime geçti. Belki de bunlara sebep olan da oydu. Annemi gördüm. İkizimi azarlıyordu. Sonra ikizim annemin boğazını kesiyordu. Annemin kanı üzerime sıçradı. O kadar gerçekçiydi ki kanın tadını dahi alabiliyordum. Doktorlar benimle hiç konuşmadılar. Defalarca yalvardım, çığlık attım, küfürler savurdum, cevap istedim. Benimle asla konuşmadılar. Sanırım benim yerime ikizimle konuşuyorlardı. Kişisel canavarımla. Emin değilim. O kadar şaşırmıştım ki sanrılardan biri bile olabilirdi. Onun benimse onun hayal ürünü olduğuna ikna olmuştum. Bir hayal olması için dua ettiğim diğer bir şey ise onun bana dokunabiliyor olmasaydı. Bundan ötesi bana zarar veriyordu. Dikkatimi veremiyorken beni dürtüyordu. Bir keresinde onu sevdiğimi söyleyene kadar boğazımı tutup sıkmıştı. Başka bir zaman pençeleriyle kolumu kesmişti. Yara izleri hala yerinde. Çoğu zaman bunu kendi kendime yaptığımı düşünüyorum. Çoğu zaman. Sonra bir gün bana kız kardeşlerimden başlayarak sevdiğim herkesi öldüreceğini anlatırken bir anda öylece durdu. Daha yeni yanıma yaklaşmıştı ve parmaklarıyla annemin ortasına öylece dokundu. Tıpkı çocukken heyecanlandığım zaman annemin yaptığı gibi. Bir süre öyle kaldık. Ardından gülümsedi. Bütün düşünceler yaratıcıdır. Sonra da odadan çıkıp gitti. Bir süre sonra ilaç yüzünden bayıldım. Kontrolsüzce uyandım. Sarsılarak kapıya vardım, açıktı. Koridora çıktım ve koştum. Birkaç kez tökezledim fakat binadan kaçabildim. Bir arsaya yığıldım ve bir çocuk gibi ağladım. Devam etmem gerektiğini biliyordum fakat edemedim. Sonunda kendimi bir şekilde eve attım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Kapıyı kilitledim ve çamaşır makinesinin arkasına koydum. Duş aldım. 1,5 gün boyunca yataktan çıkmadım. Sonraki gece kimse gelmedi ve bir sonraki güne bu bitmişti. O odada bir hafta geçirmiştim. Ama bana bir yıl gibi geliyordu. Hayatta bir haftalığına çıkmıştım ve kimse kaybolduğumu fark etmemişti. Polise haber verdim ama polis hiçbir şey bulamadı. Araştırma merkezi boştu. İsimleri sahteydi. Bana verdikleri paralar dahi takip edilemezdi. Elimden geldiğince toparlandım. Evden fazla ayrılmadım. Ayrıldığımda da panik ataklar geçiriyordum. Çok ağladım. Az uyudum, berbat rüyalar gördüm. Bu iş bitmişti. Kendimi öyle avuttum. Hayatta kalmıştım. O adilere rağmen kafamı toparlamıştım. Bugün değil, 3 gün önce bir telefon aldım. Bir trajedi yaşanmıştı. Kız kardeşim bir seri cinayet serisinin son kurbanıydı. Fail kurbanlarını önce etkisiz hale getiriyor, ardından öldürüyordu. Cenaze bu öğleden sonraydı. Bu cenaze olabildiği kadar iyi geçmişti. Gerçi biraz kafam dağınıktı. Tek duyabildiğim uzaktan gelen bir müzikti. Uyumsuz, rahatsız edici, kulağa doğru gelmeyen bir ses gibi geliyordu. Bunları hala duyuyorum. Ama sanırım biraz daha sesli. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.